Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Basit bir kahvaltı tarifi ile karşınızdayım. Yumurta hiç bu kadar lezzetli olmamıştı. Hem çok lezzetli hem de hazırlaması oldukça kolay bir kahvaltılık tarifi. Hemen sizleri bekletmeden yapmaya başlıyorum. Bir adet kırmızı kapya biberin çekirdeklerini çıkardım. Önce jülyen şeklinde kestim. Sonra da ince dilimler halinde doğramaya başladım. Aynı şekilde yeşil biberlerimi de çekirdeklerini çıkardıktan sonra ince ince doğruyorum. 2 adet yeşil biber kullandım. Yeterli olacaktır. Bir taraftan da 4 adet yumurtamı haşlanmak üzere tencereme koydum. Üzerine su ilave ettim ve kabukları çatlamasın diye bir miktarda tuz ilave ediyorum. Ve iyicene pişiriyorum. Tam kaynamış olması gerekiyor. Pişen yumurtalarımın kabuklarını soydum. Sonrasında da ortadan ikiye dilimliyorum. Tavamın içerisine bir miktar tereyağı koydum. Üzerine az önce doğramış olduğum kırmızı ve yeşil biberlerimi ilave ettim. Bir kaşık yardımıyla karıştırarak pişmesini sağlayacağım. Bir tarafta da mantarlarım var. Ben kabuklarını soydum. Siz isterseniz yıkayabilirsiniz de. Sap kısımlarını da çıkardım. Sadece baş kısımlarını gördüğünüz gibi doğramaya başladım. Yaklaşık 6-7 adet mantar, büyüklüğüne göre değişebilir tabii ki. Kullanmanız yeterli olacaktır bu tarif için. Özellikle kahvaltıda mantarlı tariflere gerçekten bayılıyorum. Her şeye bu kadar mı lezzet katar? Tavadaki biberlerimin üzerine şimdi onları da ilave ediyorum. Yine onlar da bir miktar kavrulacak, pişecek. Bu haliyle bile bence yenebilir. Etrafı mis gibi kokular sardı. Çok da lezzetli görünüyorlar. Zaten tek başına bu şekilde de bir tarif yapıyorum aslında ben. Sadece bunları kavuruyorum. Üzerine biraz kaşar ilave ediyorum. Gerçekten yemelere doyamayacağınız harika bir tarif oluyor o da. Onu da ayrıca bir gün tabii ki seve seve gösteririm sizlere. 5-6 dal kadar da taze soğan kullanacağım. Önceden yıkadım. Şimdi ince ince dilimliyorum. Aslında bu tarifi pırasa saplarıyla da yapabilirsiniz. O da çok yakışır. Pırasa saplarını da böyle soğan yoksa eğer ince ince doğrayabilirsiniz. Ayrı bir kasede yine farklı bir sos hazırlıyoruz. Bir yumurta ve 1 su bardağı süt, yarım su bardağı kadar da un ve bir miktar da tuz çırpma teli yardımıyla karıştırıyorum. Biberlerim de mantarlarım da yeterince pişti. Hazırladığım sosu da aralarında boşluk kalmayacak şekilde eşit miktarda her yerine dağıtıyorum. Sonra da az önce haşladığım yumurtaları biliyorsunuz ikiye dilimlemiştim. Onları da diğer malzemelerin üzerine henüz tavadayken yerleştiriyorum. Ve son olarak da biraz baharatlandırıyorum. Tabii her zaman kullanmaktan çok keyif aldığım, çok da sevdiğim karabiber, kırmızı toz biber ve bir miktar tuz ilave ediyorum. Siz isterseniz farklı çeşit malzemeler de kullanabilirsiniz. Taze soğan da serpiyorum biraz. Hem çok güzel renk verecek hem de görsel olarak da gerçekten sunum için hoş bir detay olacak bize. 100 gram da cheddar kullanacağım. Cheddar'ımı rendenin iri tarafıyla önce rendeliyorum. Sonra da zaten tüm malzemelerim artık pişti. Cheddar'larımı tavanın üzerine her yerine eşit miktarda gelecek şekilde dağıtıyorum. Tavamın kapağını kapatıyorum ve sadece 2 dakika kısık ateşte bu şekilde de pişiriyorum. Peynirlerim de eridi ve tüm malzemelerin lezzetleri ve aromaları iyicene birbirine geçti ve sonuç işte bu harika şey ortaya çıktı. Servis tabağına alıyorum. Sunumunun da ne kadar şık olduğunu görmeniz için dilimliyorum. Çok da güzel piştiler. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Daha fazla sağlıklı ve lezzetli tarif için de lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.